Hepinize merhabalar canlarım, ballarım, güler yüzlerim, günümü aydınlatan çiçeklerim. Bugün moralim çok yerinde. Hava harika, çok güzel dışarıda. Hazırlandım. Hemen videomu çekeceğim ve dışarı çıkacağım. Biliyorsunuz ki bugün seçim günü ve tabii ki de duyarlı bir vatandaş olarak gideceğiz sandığa, duygularımızı, düşüncelerimizi şöyle bir mührümüzü basacağız, oyumuzu vereceğiz canlarım. Oy kullanmanın önemini zaten hepimiz biliyoruz. O yüzden erkenden kalktım, hazırlandım. Videomu çekeceğim ve dışarı çıkacağım. Ballarım, bugün biliyorsunuz ki Yalı Çapkını'nın spoilerlarını vereceğim. Ve yani uzun süredir izlediğimiz en güzel bölümlerden biriydi. Bu bölümün reytingleri düşükmüş ama bence en büyük sebebi arkadaşlar Kızılcık Şerbeti'ndeki Görkem'in bizim pembe teyzemize attığı gol diyebilirim. Yani o da efsaneydi. Henüz izleyemedim onu. Onu da izleyeceğim ama videosunu yetiştirmeye çalışırım. Ama bölüm gerçekten onun da efsaneymiş. Böyle kısa kısa videolarını izledim YouTube'dan. Kanalın dizinin kanalının sayfasında arkadaşlar. Gerçekten Kızılcık Şerbeti de efsaneymiş. Görkem, zor Görkem bildiğin zor etti pembe teyzemizi, efsaneydi. Doğanın intikamını Görkem çok fena alacak. Hepimizin beklediği sahne olduğu için maalesef ki Yalı Çapkını'nın reytingleri bir tık düşükmüş. Ama hiç önemli değil kızlar, beyler, bayanlar, canlarım, ballarım, hiç önemli değil. Çünkü şöyle söyleyebilirim. Yalı Çapkını 3. sezon geliyor. Yani o sebepten dolayı bir bölüm reyting düşük olur. Bir önceki hafta çok yüksek zaten biliyorsunuz. Yani çok yüksekti, çok değil evet ama yükselmiş, yani farkı yaratmıştı. Yani senaristler sonunda yani bak benim yine çenem açıldı. Neyse, hemen spoilerlarıma geçmek istiyorum. Girişi daha fazla uzatmıyorum efendim. Başlasın videomuz. Evet canlarım, ballarım, biliyorsunuz ki Halhat düğünümüzü, Halis Alnız'la Hatice halamızın düğününü çok güzel bir şekilde yaptık. Kız istemesinden işte kapı açmasına vesaire çok güzel yaptık ama en son sahnede Akın'la Serter golü attı arkadaşlar. Daha doğrusu Akın'la Serter de demeyeyim, Akın'la annesi golü attı diyebilirim. Akın'ın annesinin o ürkütücü halinin efendim mesela ilk gördüğümüzde tövbe estağfurullah bismillahirrahmanirrahim bu ne dedim. Yani artık kıyafetinden gözünü kapamasına kadar geçtim. Yürüyüşüyle bile çok ürkütücüydü. Arkaya da maşallah öyle bir müzik koymuş ekip. Yani bir gördüm, tövbe bismillahirrahmanirrahim dedim. Yani pembe renginden korktuğum tek şey diyebilirim. O pembe yavru ağzımsı bir şey ya zaten, değil mi? Rengi o üzerine giydiğim. Her neyse, oralara geleceğim. Onun öncesinde şunu söylemek istiyorum. Önce bir Suna'ya bir iki çift laf edeyim müsaadenizle, yüksek müsaadenizle. Suna her aklıma geldiğinde tüylerim diken diken, tövbe estağfurullah, öyle kardeş düşman başına bile demiyorum yani. Hani Rabbim kimseye vermesin öyle kardeş. Suna artık kimi kimden kıskanacağını şaşırdı. Üzerine bile attığı tripler kardeşini hanımlık bana değil seninle halama yakışır dedi, değil mi? Senle halama yakışır falan. Sunay'ı saçından tut, böyle sürükleyesim var. Şimdi de arkadaşlar Ayşe'yi abiden kıskanıyor. Bir de üzerine Pelin'lerle Kaya'yı kıskanacak. Şimdi önümüzdeki günlerde tabii yavaş yavaş bunlar ortaya çıkacak ya, bunların muhabbetleri, Kaya ile Pelin'in muhabbetleri. Yani herkesten kıskanan, kime kapak atacağını şaşıran, hangi tuşa basacağını, hangi masada oturup kart atacağını şaşıran bir kız haline gelecek. Suna ile Pelin'den çektiğimizi yemin ederim Akın'la Serter bize çektirmedi. Daha çektirebilir ama oralara da geleceğim. Her neyse, en son sahneden sırayla gitmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi en son sahnede yatakta bir hayvan kafası gördük. İlk gördüğümde Hatice'yi tövbe estağfurullah dedim. Şey gibi oldu sanki Hatice Halis'e bir şey yapmış gibi bir girişi vardı. Hazır Yalı'nın da tapusunu üstüne de aldı gibilerinden. Ama tabii de öyle değilmiş. Tahmin etmiştik zaten öyle. Ya, tahmin etmiştik derken zaten biliyorduk öyle olmayacağını ama ilk verdik izlenim bir görüntü oydu yani. Her neyse arkadaşlar, o kafayı oraya Serter diyorum. Akın'ın annesi koydurdu arkadaşlar. Sebebi de şu: Akın'ın annesinin geçmişten gelen Korhanlara olan kini, öfkesi vesaire. Sebebi de nedir? Arkadaşlar, bu kadının her yeri kapamasının sebebi bir yangınmış. Yangının sebebi de Korhanlardan kaynaklıymış. Yani bir ev kundaklama bir şeyler yapmışlar. Korhanların da maşallah geçmişten gelen düşmanları da buradan ülkenin bir diğer ucuna yol olur yani. Hani
Bir Hatice'nin talipleri, ay eski aşkları, bir de Korhanların düşmanları. Geçmişten gelen işte arkadaşlar öyle bir düşmanlıkları varmış bunların. Bu sebepten kaynaklı. Daha doğrusu Korhanların bir ev kundaklama olayı olmuş. Bu yangın çıkarma olayı olmuş. Yangın çıkarma olayında da bu kadın yanıyor arkadaşlar. O yüzden her yerini kapıyor. Yıllarca içerisinde kini, öfkesi büyüyor. Hangi kadın olsa böyle bir kin, böyle bir öfke tabii ki de büyütür ama bunun çözümü karşı tarafa zarar vermek mi? Asla ama asla değil. Yani o sebepten dolayı her neyse dizi işte arkadaşlar. Biz de izliyoruz. Entrika olacak ki izleyeceğiz. Entrika olmazsa ne izleyeceğiz? Şimdi arkadaşlar o kafayı oraya kim koydu? Kim koyabilir? Şimdi yani akıl var, mantık var. Bir organizasyon yapılmış. Tabii ki de bu benim bu arada tahminim. Bunu böyle duymadım da o organizasyon yapıldı. İşte düğün hazırlığı oldu. Bilmem ne hazırlığı oldu. İşte dışarıdan çalışanlar geldi vesaire. Klasik dizilerde biliyorsunuz zaten. Çok yüksek ihtimalle Halis Hatice'nin düğün esnası düğün hazırlıkları aşamasında yüksek ihtimalle bir tane çalışanı tuttu Akın ve o kafayı oraya koydurdu. Yani ilk gece, düşünseniz ilk gece 40 yıl beklemiş, ilk gece önünde bunu yaşıyorsun. Yani Hatice ne kadar üzülse yeridir, Halis ne kadar tabii ki de üzülse yeridir ama yani arkadaşlar işte altında yatan kadına göre çok geçerli sebepleri var. Şimdi canlarım Akın Sertel İşbirliği'ne gelmek istiyorum. Akın Sertel İşbirliği tüm hızıyla devam edecek. Hani bir trafik kazası muhabbeti vardı, hatırlıyor musunuz? Seyran trafik kazası yapacak, hazır araba da geldi zaten, ona hazırlıklar var. Bu trafik kazasını Sertel yaptıracak arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz işte bu Ferit geldi, bir olaylar oldu falan. Kuzeninden nefret etmesine rağmen kuzenini korudu vesaire. Serten'in illaki orada bir düşmanlığı olacaktır. Serten zaten şu an genel olarak Korhanlardan nefret ediyor. Ve Akın Serter işbirliği tüm hızıyla devam edecek. Bu kazayı arkadaşlar Serter yaptıracak. Şu an Korhanların etrafında düşman olarak Nevra olacak, Serter olacak, Akın olacak, Akın'ın annesi olacak arkadaşlar. Bu Nevra biliyorsunuz, bu Doruk Hoca Nevra'nın adamı ya, şu anda Asuman'ı usul usul hala flörtleşmeye, yürümeye devam ediyor. Bir kayıt da aldı zaten ama onun büyük ihtimalle Nevra'yı şu anda olaylar çok fazla olduğu için bir tık dışta tutuyorlar. Nevra girdiği gibi Doruk'un şantajları vesaire Asuman'a, oradan da olaylar başlayacak. Şimdi Halis'le Hatice'nin odasına giderken Seyran bir karnı tuttu, hatırlıyor musunuz? Bu karın tutması hamilelik şeklinde yayıldığını gördüm ama arkadaşlar benim de duyduğum spoilerlara göre bu hamilelik değil. Şimdi ballarım biliyorsunuz Asuman, Gülgün ve İfaket'in bir düşmanlığı olacak Hatice halaya karşı, Hatice karşı. Abi bir şey yapmak çok yanlış ama abi insan sinir olur yani, kadın geldi direkt yolunun tapusunu da aldı. Yani insan bir sinir olur elbette, bu dizi kimse kimseye yolunun tapusunun üzerine vermez, yani vermez diye düşünüyorum. Hattı çalımız da yani başlık parası olarak yalı istedi. Yani vermez diye düşünüyorum ama oradaki kadınların sinir olması da doğru da abi, kadının canına kastetmek nedir diyeceğim. Tabii ki bu da bir dizi. İfakat arkadaşlar zehirlemeye kalkıyor Hattı çalımızı. Daha bismillah ilk geceyi geçirmeden İfakat hemen işe koyulması peki. Arkadaşlar İfakat Hattı çalımızı zehirlemek istiyor ve bir içecek hazırlatıyor ona ama bu içeceği Hattı çalımız değil maalesef ki Seyroş'umuz içiyor. Ve bunu içmesinden kaynaklı olarak zehirlenme yaşıyor. Hastaneye gidecek. Zaten bir zehirlenme yaşayacak. Hastaneye gidecek vesaire. Ya o zehirlenmeden kaynaklı arkadaşlar o karın tutması. Bebişimiz 2-3 bölüme kadar geliyor. 2-3 bölüme kadar bir bebek haberi alacağız. Ama tabii o bebek doğar mı, doğmaz mı? Bebişin başına bir şey gelir mi? Ya da hamileyken Seyroş'umuz bu trafik kazası olayını yaşarlar da hani orada bir bebek kaybı mı olur? Kaybettiğinde mi öğreniriz? Hani oraları bilemiyorum ama 2-3 bölüme kadar bir bebek haberimiz artık yavaş yavaş geliyor. Zaten fark ettiyseniz Seyroş'umuz Zafer'imiz barıştığından beri bir tane kötü sahnesi yok. Bütün bölümler teker teker. Şöyle çekin şu diziyi, biz de güle oynaya izleyelim. Elbette entrika olacak, olaylar olacak ama Seyfer'imize dokunmayın. Yapımcılar, senaristler, ekip, artık kim duyuyorsa, kim izliyorsa Seyfer'e dokunulmasın. Başka hiçbir şey istemiyoruz. İstediğiniz entrikayı yazın. Kime ne oluyorsa olsun. İstediğiniz entrikayı yazın. Bakın burada yine güle oynaya biz dizimizi yorumluyoruz, izliyoruz. Öyle değil mi yani? Ve arkadaşlarım, ballarım, canlarım, Kaya ile Pelin'e gelmek istiyorum. Kaya arkadaşlar yaptığından ufak ufak pişman olacak. Suna zaten Kaya'yı elden tutmak için hangi kartı ortaya atacağını, hangisini yapacağını şaşıracak. Neden? Çünkü kesinlikle ama kesinlikle Suna'nın beyninin, kafasının içinde geçen tilkilere göre
Suna'nın yalıda kalması gerekiyor. Ancak ve ancak arkadaşlar Kaya maalesef ki Pelin'e ufak ufak tutulacak. Yani Suna çok yanlış yaptı Kaya'ya. Kesinlikle çok yanlış yaptı. Kaya'yı hak etmiyor yani. Hatta yani şu an bence Suna hiç kimsenin bir aşkını hak etmiyor diyebilirim benim nazarımda. Kaya Pelin'e en başta ufaktan bir pişmanlık olabilir ama Pelin tilkimiz arkadaşlar maalesef Kaya'nın aklını çelecek ve Kaya Suna'dan boşanma konusunda kararlı olacak. O aşamada Suna ne yapar ne eder? Tüm tuşlara basar. Bütün kartları oynar elbette ki yalıda kalmak için. Ama Kaya Suna'dan boşanma konusunda kararlı olacak. Bu olayların en başı için. Sonrasında ne olur ne yazarlar bilemem. Çünkü Pelin biliyorsunuz ki tilkinin teki ve Kaya ne olursa olsun kuzenini koruduğu ve koruyacağını zaten dizi bize gösterdi. Bu aşamada Kaya Pelin'e kayarken çok Kaya Pelin'e kayarken Kaya'nın gönlü Pelin'e kayarken arkadaşlar Ferit'in belli ki ona dostane akıl vereceğini dizi bize gösterdi. Kıskanabilir, öfkelenebilir ya da kıskanmaktan kastım şu. Duygusal bir kıskançlık değil, yanlış bulabilir. Yani sonuç olarak bu kız bu adamın kuzeniyle birlikteydi. Yani kıskanmak, duygusal bir kıskanmaktan asla bahsetmiyorum bu arada arkadaşlar. O yanlış anlaşılmış bir önceki videomda. Hani Pelin'e değer verdiğinden kaynaklı bir kıskanma değil. Sadece geçmişinde bir şeyler yaşadığı bir kadının bugün kuzeniyle yaşaması üzerine Kaya Pelin evlenirse ne olacak? Pelin Oyalı'ya gelin olarak mı gelecek Kaya'nın karısı olarak? Ya çok saçma. Orada Ferit'le Seyran yani çok saçma. Hani kıskanmaktan kastım yanlış bulunduğu için, ne bileyim etik kurallara aykırı olduğu için vesaire vesaire. Ama her ne kadar sinir olursa olsun ya da doğru bulmuyor olursa olsun ki zaten doğru değil, bu hepimizin düşüncesi. Ortak olduğunu düşünüyorum burada. Kaya'yı uyaracak arkadaşlar. Yani Kaya'ya diyecek ki bak bu kız şeytanın teki. Neler neler yaptı. Serter'den olan çocuğu bana da kakalamaya çalıştı. Benim de karımla ayrılığıma, aşkımla arama girdi. Ağda koskocaman bir kaya gibi. Yani bir sürü yalanlar söyledi, iftiralar attı. Bu kız böyle. Şu an yine amacı yine o yalıya gelin gelmek. Yani ne yalıymış arkadaş öyle. Ben bu dizilerde şunu da anlamıyorum arkadaşlar. Bir tane evin içerisinde 7 cetli bir arada yaşıyorlar. Yani görüştükleri, sevdikleri, değer verdikleri yakınlarının hepsini oraya topluyorlar. Ya bu da çok saçma. İfakat yıllar sonra anne olmadığına pişman oldu. Bildiğim bebek şeyi gibi yani hani hadi çocuk yapayım der gibi Şehmuz'la aynı yastığa baş koydu falan filan. Bak İfakat'in pişmanlığını anlayabiliyorum. Ama o şekilde resmen hani pazarlıkla ne bileyim bir sohbetle hadi çocuk yapalım o zaman der gibi seninle hiçbir alakası olmayan üzerine işte Nükhet'in işte Halis Han'ın damadı olan adamla bildiğin çocuk yapma planlamasına aile planlamasına giriş yapması ya bilmem bana yanlış geliyor. Ama sonuç olarak bir dizide böyle olaylar olacak ki ilgimizi çekecek. Biz de izleyeceğiz falan filan. Yani o sebepten dolayı yanlış buluyorum. Hani biraz daha dikkat edilebilir diziler çekilirken bu tip şeylere. Ama Yalı Çapkını zaten böyle bir dizi. Biz bunu böyle sevdik. Böyle bağrımıza bastık. En başta Seyfer'imiz için zaten izliyoruz. Neyse Seyran'la Ferit arkadaşlar arası açılmayacak. Kesinlikle bir ayrılık gözükmüyor. Sezon sonuna kadar hiçbir şekilde ayrılık gözükeceğini düşünmüyorum ama çok çetrefilli bir döneme girecek Yalı Çapkını. İyi oldu çünkü neden? Arkadaşlar bundan yaklaşık bir 10-20 bölüm öncesinde ne diyorduk? Hani hep Seyfer üzerinden, hep onların ayrı barışı üzerinden. Bak böyle oldu, mis gibi oldu. Reytingler bir tık düşük olabilir ama o Kızılcık Şerbeti'yle olan rekabetinden kaynaklı. Yani şu an Kızılcık Şerbeti bir yükselişe geçti çünkü Görkem'in olayları vesaire. O bir tık geri çekilecek. O Görkem olayları hafif bir yumuşayacak. Sonra bu Yalı Çapkını tekrar yükselişe geçer. Zaten bunların ikisi sürekli bir o birinciydi, bir o birinciydi, bir o birinciydi. Bu şekilde gidiyordu. Ya da biri birinciydi, öbürü ikinciydi. Yani hep bu şekilde gidiyordu. O yüzden ben canımı sıkmıyorum. 3. sezonunda olacağını da zaten duyumunda aldığım için keyfim yerinde. Olaylar sadece Seyfir'in etrafında dönmediği için de keyfim yerinde. Yani birçok yerde, birçok kanatta olay var. Bence zaten Seyran'la Ferit'i ayırmaları bir, olayı sadece Seyran'la Ferit üzerinden döndürmeleri iki. Bakın bunu ben çok söylemiştim. Özellikle şu ikinci söylediğim ele çok şey yapmıştım. Asuman, Fuat dizide sadece saksı gibi duruyor hatta demiştim. Bak Asuman'ı da topa soktular. Gerçi kötüye çevirmeleri biraz kötü oldu ama olsun. Sonuç olarak orada bir aktivasyon var yani.
Hani artık kız orada saksı gibi durmuyor yani, hani Asuman. Bir olayın içerisinde, yani birçok olay var yani etrafta. O yüzden böyle olması çok güzel oldu. O yüzden benim tadım yerinde, keyfim yerinde arkadaşlar. Spoilerlarımın da sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın canlarım, ballarım. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.